Selam, ben Aybüke. 5 saat bir yolculuktan sonra Prag'a varabildik. İnanılmaz derecede yorgunuz. Bir an önce otelimize gitmek için metroyu bekliyoruz. Biz otelimize geldik. Otel çok güzel yerde. Çok da tatlı bir otel. Böyle dışını gösteriyorum size. Burada Çekya'da bulunmuş, tarihe yön vermiş kişilerin resimleri bulunuyor. Koridorlarda. Eski Çekya. İşte Einstein burada bulunmuş. Kafka, Porsche, Love, Klimt. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir detay. Artık bir an önce yatıp yarına enerji topluyoruz. Günaydın. Viyana'dan sonraki rotamız olan Prag'dayız. Kafka'nın kenti olan Mozart'ın asıl benim şehrim dediği Prag'dayız. Olduktan sonra Avrupa'da herkes aksan içmeye başlıyor. Şarap içimi çok acayip bir şekilde azalıyor. Kilisenin de tek gelir kaynaklarından bir tanesi şarap. O yüzden absenti yasaklıyor. Zararlı sınıfa koyuyor yani. Aynen. Her şey Van Gogh'la başlamış. Kulağınız kesmişti. O kulağı absent içip kesmeyecekti. Bir ülkenin kaderini değiştirmiş. Ben koysam mesela. Sen tutursan ben koysam. Ve rotamıza ilk Dans Eden Ev'den başlıyoruz. Dans Eden Ev'i 1996 yılında yapmışlar. Ama çevresinde genelde hep böyle barok ve gotik binalar olduğu için bu bina inanılmaz derecede dikkat çekmiş. Dans eden bir çifte benzetildiği için de Dans Eden Ev demişler. Ama bazıları eve sarhoş evde deniyor. Sanırım, çok emin olmamakla beraber, ünlü dans çifti French ve Ginger ile özleştiği için bu eve French ve Ginger diyorlar. Postmodern mimarinin en önemli örneklerindenmiş. Şimdi Prag Ulusal Tiyatro'ya geldik. Bu tiyatronun yapımı 1868'lere dayanıyor. O sıralarda Avusturya Macaristan İmparatorluğu hakimiyetinde olan Çekler, kendi dillerinde gösteri yapılabilecek hiçbir yer olmadığı için aralarında para toplarlar ve işte bu tiyatroyu inşa ettirirler. Bundan dolayıdır ki tiyatronun ulusal kimlikleri açısından çok önemli bir yeri vardır. Prag'ın küçük dar sokakları. Birçok yerde dar sokakları görebiliyoruz. Bilmeyelim mi? Yok, gidelim neresiymiş? Döviz büroları var. Bir pasaj bir yere girdik. Gene icepatlar var. Klasik. Hop, pasajdan Oldtown'a geldik. Burada da Ukrayna'ya destek işleri. Eski belediye sarayının en popüler yeri olan astronomik saat kulesindeyiz. Bu saat kulesini Prag fotoğraflarında fazlasıyla görmüşsünüzdür. 15. yüzyılda Çek kralının emriyle saat ustası Hanus tarafından yapılmış. Ülke ve dünya çapında çok yankı uyandıran bu saatin bir benzeri başka bir kral tarafından yaptırılmasın diye saat ustasının gözleri kör edilmiş.
Hanus bu trajik olaydan sonra kendini saat kulesinin tepesinden aşağı atmış. Ama giderken de intikamını saati bozarak almış. Ancak saat tekrar tamir edilmiş ve günümüze ulaşmış. Saatin asıl amacı adından da anlaşılacağı gibi gök cisminin hareketlerini göstermekmiş. Yani zamanı göstermek aslında ikinci plandaymış. Yemedik, içmedik, saati sizin için araştırdık. Saatin altında 12 burcun simgelendiği bir yuvarlak olmakla birlikte sağ ve sol tarafında küçük heykelcikler bulunur. Sağ taraftaki heykelde elinde ayna tutan heykel kibri ve kendini beğenmişliği, elinde para kesesi olan açgözlülüğü, diğer sol taraftaki iskelet heykel elinde tuttuğu kum saatiyle her canlının bir gün ölümü tadacağını, hayatın gelip geçici olduğunu ve ölümün ansızın her an gelebileceğini temsil eder. Diğer tarafındaki Yeniçeri heykeli ise eğlence ve zevki. Bugün hafta sonu olduğu için inanılmaz ötesi kalabalık ve herkes şu an saat başı olmasını bekliyor saat çekebilmek için. Bakar mısınız? Kalabalık olmasının sebebi ise her saat başı orada çıkan figürleri izlemek için insanlar bekliyor. İnanılmaz bir kalabalık var şu an burada. Başlıyor. 17. yüzyılda Protestan liderinin idamından 1968'de Sovyet tanklarına kadar birçok tarihi olaya tanıklık eden meydandayız. Burada ilk evler 12. ve 13. yüzyılda inşa edilmiş. Meydanda Prag için önemli olan birçok eser bulunuyor ama ilk dikkat çeken şurada gördüğünüz John Hus heykeli. John Hus Praglılar için çok önemli bir yere sahip. Bu reformist bir papa ve bir teolog. Hristiyanların reforma ihtiyacı olduğunu söylediği zaman kilisede ileri gelenler tarafından işte bu meydanda kazığa bağlanarak yakılıyor. Bu vahşetten sonra Praglılar onun anısına bu heykeli yapmışlar. Heykelin en güzel kısmı ise burada yazan gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Meydandaki diğer yapı bu saraydır. Kinski Sarayı bunun adı. Goltz adı verilen bir aile tarafından yapılmış ve ilk sivil bina olan saraymış kendisi. Biz daha Old Town'dan çıkamadık. Orası, burası, orada fotoğraf, burada fotoğraf. Orada bunu anlatalım. O kadar güzel bir yer ki. Kesinlikle ilk önce Budapeşte demiştim. Ama benim için ilk sırada sanırım Prag. Eğlence amaçlı harika bir oyun. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Prag kuklalarıyla ünlü olduğu için geldiğiniz zaman muhakkak kukla shoplara bakabilirsiniz. Biz canlıdan görmüyoruz çünkü çok orijinaller.
Baksanıza rengarenk. We're gonna be two hearts running wild. Havdır Kulesi burası da. Eğer tercih ederseniz üstü açık arabalarla bu şekilde şehri turlayabiliyorsunuz. Biz yürüyerek keşfetmek istediğimiz için hiç böyle olaylara girmiyoruz açıkçası. Buradaki dilenciler yüzlerini göstermemek zorundalar. Sanırım eski çağ konseptini bozmak istemiyorlar. Sokaklarda dolanmaya devam ediyoruz. Şehri keşfediyoruz. ...65 yaş üstü. O kadar güzel yaşlı grupları var ki toplu toplu gezen. Gerçekten bizim ülkenin emeklileri demek istiyorum. Kıyafetlerimiz iyiymiş. Hiçbir şey yapmadık. Diğer üç ülkede olduğu gibi buranın en lüks markalarının toplandığı caddesi de bu cadde. Bilkova. Yazıyor. Bilmiyorum. Namaste. Aa evet, Namaste. Namaste caddesi. Şurası böyle markalardan. Dolce'den başlıyor. 4 beats per minute metronome. Prag Leviş Kuartor'dayız. Yani burası Yahudi mahallesi. Yahudi mezarlığı ve birçok sinagog bu mahallede bulunuyor. Hop. Bu da poz veren bir abla. Şimdi Budapeşte'de de yediğimiz langoz yemeye gidiyoruz. Langoz bir çeşit bizim pişimiz gibi. Budapeşte'de anlatmıştım. İçine çeşitli şeyler konup sokak lezzeti olarak satılıyor. Langoz dediklerinin temelinde şöyle işte kocaman büyük pişlerimiz var. Onların içinde olacak. Biz hala langoz sırasındayız. Klasik langoz 149 çekroru, yani yaklaşık kaçtı, 4 euroydu değil mi? 4 euroda bir ay vereceğiz. Aslında gayet makul bir yer. Şansımızı bütün ülkelerde hava da çok güzeldi. O yüzden gayet keyifli bir tatil geçiriyoruz. Tamam. Beni buraya gömün diyeceğim bir yerdeyiz. Kendi şoklardayız. Prag kendi şokları inanılmaz meşhur. Bakar mısınız renk renk? O kadar güzel ki. Meditasyona denk geldik meydanda. Neydi diyorlar diye bir anlatacak mı? Biri var ya. Evet sanırım. Prag'ın en popüler yerlerinden olan Vaclav Meydanı'ndayız. Heykelini gördüğünüz Aziz Vaclav bu meydana ismini vermiş. Arkada büyük bir müze. Burada çeşitli lüks markaların ve kafelerin olduğu Praglıların buluşma noktası Vaclav.
içecek, hediyelik eşya, her şeyi bulabiliyorsunuz. Futbol meydanında yürümeye devam ediyoruz. Biraz mağaza turu yapıyoruz kendimize. Frans filmisi, uzun bir istiyorsun, az eşya, az insan, benim yalnızlığım insanlarla dolu diyen depresif yazar Kafka'nın yönetmenin olduğu heykel. Çekya'nın dar sokakları. Terrace Ukraines. İnsanlar burada fotoğraf çekilmeye geliyor çünkü en güzel Prag manzarası buradanmış. Muhakkak gelmenizi öneririm. Zaten fark edeceksiniz. Tekrar söylüyorum, eğer güzel bir yerde Prag manzarasıyla fotoğraf çektirmek istiyorsanız Hotel Ukraines'in roof barına çıkabilirsiniz. %100 garantili. Akşam oldukça acayip kalabalıklaşmaya başlıyor. Neredeyse insanlar birbirlerine değerek geçiyorlar. İşte beklediğim an benim için Prag'ın en büyük simgesi olan Karl Köprüsü'ndeyiz. Yani namı değer diğer adı Charles Köprüsü. Bu köprü Avrupa'da yapımı olan ilk köprülerden biri. Viltana Nehri üzerinde Old Town'u ve Prag Kalesi'ni bağlıyor. Biz bugün Old Town'u gezdik. Prag Kalesi'ni de yarın gezmeyi düşünüyoruz. Üzerinde birçok heykeller var ama bu heykellerin hepsi ilginç bir şekilde replika. Çünkü orijinalleri ulusal bir müzede sergileniyor ama açıkçası tam olarak bilmiyorum. Bu köprü o kadar muhteşem bir şekilde tasarlanmış ki kral bu köprüyü yaptırmadan önce bütün kahinleri toplamış, hatta astrologları çağırmış ve en uygun ay, gün, yıl, saati seçip köprünün inşaatına öyle başlanmış. Baby. Bu köprüdeki heykellere insanlar ellerini sürerse iş hayatında, aşk hayatında, evlilik hayatında yani mal olan bütün hayatlarında şans getireceklerini ve bereket getireceklerine inanıyorlarmış. Benim kocam o köpeğe dokunacakmış. Özgürlükler kenti Prag'ın gençlerin özgürlüklerini asıl ifade ettiği yer John Lennon duvarına geldik. 1980'de John Lennon öldürüldükten sonra tüm dünyada olduğu gibi Prag'daki gençlere de ilham olmuş ve gelip buraya ona olan sevgilerini, şarkı sözlerini yazmaya başlamışlar. Daha sonra hükümet bunu kendilerine isyan sanıp bunu yapan gençleri hapse atmaya başlamış. Ama bu gençleri durduramamış. Gençler yazmış, hükümet beyaza boyamış. Gençler yazmış, hükümet beyaza boyamış. Bir şekilde böyle gittikten sonra gençler diğer sıkıntılarını da bu duvara yazmaya başlamışlar ve olay gitgide
gitgide büyümüş. Daha sonra bu olaya Malta şövalyeleri olan bir tarikat el atmış, duvarı satın almış ve gençlere özgürlüklerini geri vermiş. Şu anda hala gelen ziyaretçiler kendi isteklerini, duygu ve düşüncelerini, John Lennon olan sevgilerini işte bu duvara yazıyorlar. Prag'ın Bebek İsa heykeli olan kilisenin içindeyiz. Buradaki Bebek İsa heykeliyle kilise ün yapmış. İçi gayet şaşalı. Heykel burada. İşte Bebek İsa heykeli. Biz hala köprü keyfindeyiz. Kasapları da oturuyoruz. Prag'da Vltava kıyısında en güzel, en anlamlı ve en özel kafelerden biri olan Kafe Slavya'dayız. 1884'te açılan bu kafede bizi küçük tatlı bir sürpriz bekliyor. İşte burası Nazım Hikmet'in Prag'da zamanının çoğunu geçirdiği o harika kafe. Hocam tam kenarda masayı kapmış bile. Böyle herhalde. Bağcık koymuşlar. Erkut kendi Amerikanosunu kendi yapıyor şu anda. Peki piyano çalan amcanın tatlılığı? Kafe Slavya'da otururken biz güneşi batırdık. Yani günümüzün ilk yarısı bitti. Biz Prag'ı çok sevdik, çok beğendik. Budapeşte, Viyana, Prag üçlüsünden benim tercihim Prag. İkinci sırada Budapeşte geliyor. Viyana belki biraz daha yaşlandığında, yani sanat kısmı yeterince beni doyurdu. Ama onun ötesinde karışık karmaşık bir şehir geldi bana, daha büyük. Biz çok keyifliyiz. Umarım siz de gelirsiniz. Bu arada tatlılarımız geldi. Teşekkürler. That's me. Thank you. Thank you so much. Thank you.
tatlılarımız geldiği için ara vermek istedim. Umarım gelirsiniz. Gelirseniz çok siz de beğeneceğinizi umut ediyorum. Şimdilik böyle. Evet, Imagine. Bizim tatlılarımız geldi. Bu apple olan aynen. Bu cheesecake, raspberry. Evet, sana hep krema şansı denk geliyor. Prag sokakları gerçekten kitaplarda anlatıldığı gibi masalsı. Gece Charles Köprüsü. Yalnız gündüz hava mükemmeldi ama gece Prag acayip serin oluyor. Üzerimizde mont var, ona rağmen şu an donuyoruz. Gündüz neredeyse kısa kollularla dolaştık. Oui, non, mais moi dans la tête, je m'étais dit c'est pas possible et toi. Burada saat 11 oldu. Biz sokakta dolaşıp kendimizi kaybederken yine restoran saatlerini kaçırdık ve gidemedik. Şimdi bir İtalyan restoranındayız. Restoran çok şık. Pizzaların çok güzel olduğunu okuduk ki pizzalar geldi. Thank you. Vegetarian? Here. Yes. Affitto soon. Here. Affitto. Thank you. Pizzalarımız geldi. Biz şimdi pizzalarımızı yiyoruz. Yalnız Prag sokaklarına dolaşırken dikkat edin çünkü burada marihuana serbest ve kokusundan sarhoş olabiliyorsunuz. Biz saatleri falan kaybettik yani öyle bir şey. Biz yemeğimizi yedik, şimdi eğlenmeye gidiyoruz. Restoranı tavsiye ediyorum. Restoranın adı Igusta Ristorante. Sahipleri miymiş peki? Baş garsonları ve 3 tane kişi galiba, ikisi oğluymuş. Arnavutlarmış, Türkçe biliyorlar. Benim eşim de Arnavut olduğu için hemen bir kaynaşma, bir sıcak temas halinde bulundu. Biz şimdi buradan eğlenmeye gidiyoruz. Çekimlerimiz devam edecek. Biz şimdi buranın meşhur barı Carlo Villazi'nin sırasındayız. Bu da Budapeşte'deki ruin barlar gibi buranın meşhur barları. Her kadında ayrı bir konsept varmış. Gördüğünüz gibi bir kuyruğa denk geldik. İçeride dinliyoruz. İçeri gireceğiz. İçeri girerken su sarması yapılıyor. Şuraya yavaş yavaş gidiyor. Ve giriş böyle. Tekelerden geçiyor. Ice pop içinde değilmiş. Zaten ice pop'a gittiğini düşünmüyoruz. İkinci kat oradayız. Bizdeyiz. Burası daha canlı.
noktamıza geldik. Bugünlük turumuzu sonlandırıyoruz. Hepinize iyi geceler. Yarın görüşmek üzere.